Herkese merhabalar, ben Tuğçe. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte annem sizlere görüntüsüne ve tadına hayran kalacağınız çok güzel bir börek tarifi verecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Kesinlikle bunu deneyin. Güzel sunumu için Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum. Ben Tuğba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem görseline hem tadına bayılacağınız çok lezzetli, görseli de bir o kadar güzel bir börek tarifi vereceğim. Lafı uzatmadan tarifime geçiyorum. 1,5 su bardağı süt kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket maya ve 2 adet de yumurtamız var. Ve alabildiği kadar un kullanacağım. Sütle sıvı yağını ocakta biraz ısıtacağım. Yani hafif ılıyana kadar ısıttım. Ve yoğurma kabıma sütle sıvı yağını alıyorum. Yine açıklama kısmında da ayrıntılı bir şekilde listeyi yazacağım. 2 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Yarım paket mayayı da ekliyorum. Yani 5 gram. Şeker eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra üzerine 2 adet yumurtayı kırıyorum fakat birinin sarısını üzeri içine ayıracağım. Yumurtayı da ekledikten sonra biraz çırpıyorum. Ve kontrollü bir şekilde unumu eklemeye başladım. Unu ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı ayarlamış olduğum tuzu da ekliyorum. Kanalımıza abone değilseniz ve tariflerimizi beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımıza like atarsanız, yorum atarsanız, paylaşırsanız da çok seviniriz. Ben tam olarak 5 su bardağı un kullandım. Sizler de yine 5 su bardağı unu bir kenara ayırın fakat kontrollü bir şekilde ekleyin. Başlangıçta kaşıkla karıştırdığım hamurumu elimle yoğurmaya başladım. Ve hamurumu yoğurma işlemini bitirdim. Kıvamını sizlere yakından göstereceğim. Çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Ve kapağını kapatıp en az 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben böreğimizin iç harcını yapmaya başlıyorum. 3 adet patates, 1 tane soğan, yarım paprika biberim ve bir de yeşil biberim var. 1 yemek kaşığı salça, baharatlarım ve sıvı yağ kullanacağım. İlk olarak patatesleri küçük küp halinde doğrayacağım ve haşlayacağım. Minik minik küpler halinde doğrayıp haşlayacağım. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve üzerine doğramış olduğum patatesleri ekliyorum. Bu şekilde bir 10 dakika haşladım. Ve daha sonra suyunu süzüp iç harcımın içerisine koyacağım. Diğer bütün malzemelerimi küçük küçük doğradım. Tavama sıvı yağını alıyorum. Ve doğramış olduğum malzemeleri sıvı yağında kavurmaya başlıyorum. Hafif kavrulan biberim ve soğanımın üzerine 1 yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Salçayı ekledikten sonra da 1 dakika kavurmanız yeterli.
Salça kavrulduktan sonra haşlayıp suyunu süzdüğüm patatesleri de ekliyorum. Bu şekilde bir 5 dakika kavurduktan sonra ocağın altını kapatacağım. Ve 4-5 dal ince ince kıydığım maydanozu da ekliyorum. Ocağı kapatmadan önce baharatlarını da ekledikten sonra karıştırıp ocağın altını kapatacağım. İç harcım hazır ve böreğimi yapmaya geçebilirim. Bir yemek kaşığı tereyağını böreğimin aralarına sürmek için eriteceğim ve hamurum mayalandı. Mayalanan hamurumu tezgahıma hafif un serpip bezelere ayıracağım. Ben tam 5 eşit parçaya bölerek bezelerimi hazırladım. Ve böreğimin kenarından kestiğim parçalardan da bir beze daha çıkardım. Yani bu börekte tam 6 beze kullanacağız. Bezelerimin hepsini tuttum. Açmayacağım bezelerimi üzerleri kabuk bağlamasın diye yine yoğurmuş olduğum kabın içerisine alıp kapağını kapatacağım. Ve ilk bezemi açmak için tezgahıma biraz un serpiyorum ve üzerine de un serpip merdanemle açmaya başlıyorum. Hamuru yaklaşık 30 santim çapında genişlettim ve evde bulunan en büyük tencerenizin kapağıyla yuvarlak iz yapıp kenarlarını keseceğim. Kesmiş olduğum hamurumu bir kenara alıyorum ve yine diğer bezemi açmaya başlıyorum. Hamurunuzda böyle kabarcıklar varsa hamurun gayet kaliteli olduğunu gösterir. İkinci bezemi de açtım ve kesiyorum. Üçüncüyü de açtım ve böreğimin altı 3 kat, arası 2 kat ve üstünün de süsü sadece bir kat hamurdan olacak. Dediğim gibi tam 6 beze kullandım. Arasına eritmiş olduğum tereyağını sürüyorum. Ve diğer açmış olduğum hamuru üzerine seriyorum. Serdiğim hamurun üzerine yine bir yemek kaşığı tereyağını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Üçüncü katı da koyduktan sonra elimle iyice düzeltip hafif genişleteceğim. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine geçiriyorum. Yine diğer araya sereceğim 2 katı da hazırladım ve onu da bir kenara alıyorum. Tepsimin üzerine koyduktan sonra da hamuru tepsimin büyüklüğü kadar genişlettim. Ve hazırlamış olduğum iç harcının yarısını 3 kat sermiş olduğum hamurumun üzerine yayacağım. İyice yaydığım iç harcımın üzerine
Bu kez de 2 katlı hazırlamış olduğum hamuru koyuyorum. Elimle iyice düzeltiyorum. Ve yine iç harcımızın geri kalan kısmını da böreğimin 2 katlı üzerine seriyorum. Şimdi en son kalan bezemi açmaya başlıyorum. Yine tezgahıma hafif un serptim bezemin üzerine de. Bu açtığım hamurumun kenarlarını kesmeyeceğim. Çünkü fazla gelen kenarları böreğimin altına katlayacağım. Düzgün bir şekilde dediğim gibi yaklaşık 30 santim çapında açtım. Son açtığınız bezeyi diğerlerinden biraz daha büyük açabilirsiniz. Şeklini nasıl verdiğimi videodan dikkatli bir şekilde izleyin lütfen. Ortada 2 parmak kalacak şekilde yanlardan şeritler halinde kesiyorum artı şeklinde. Ve şeritlerden sırasıyla birbiri içerisinden geçirerek şeklimi veriyorum. Birazdan daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim size. Bir kenarını bitirdim ve ucunu uç kısmına yapıştırıyorum. Birinciyi alıyorum, ikinciyi arasından geçiriyorum. Ve o şekilde sırasıyla aralardan geçirerek uç kısma doğru geliyorum. O kadar zevkli ki. Tıpkı örgü örüyor gibi hissedeceksiniz kendinizi. Hamurda kopar diye hiç korkmayın. Hamurumuz o kadar güzel ki gayet güzel bir şekilde örgünüzü yapacaksınız. Ve bu kenarı da bitirdim. Diğer tarafa geçtim. Üst kısmının hamuru hazır. Katlayıp üzerine yerleştiriyorum. Ve hafif kenarlarında fazla kalan kısmı da böreğimin altına sıkıştırıyorum. Daha önceden ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı kadar süt ekledim. Ve ikisini çırpıp böreğimin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yine üzerini çörek otuyla süsleyeceğim. Siz isterseniz susam da kullanabilirsiniz ya da hiç süslemeden direkt fırına gönderebilirsiniz. Böreğim hazır. 185 derece önceden ısıttığım fırında kontrollü bir şekilde pişmeye gönderiyorum. Böreğim pişti. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Nar gibi kızardı. İlk sıcaklığının çıkması için üzerine bir peçete koydum ve bir bezle 5 dakika beklettim. Yani bir bezle üzerini 5 dakika kapatıp böreğimin ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Şimdi servis aşamasına geçiyorum. Böreğimi dilimleyip sizlere iç dokusunu da göstereceğim ve tadımı da yapacağım. Ve videonun en güzel kısmı bence şu iç dokusunun da ne kadar güzel gözüktüğünü görüyorsunuz. Biraz sıcak olduğu için elim yandı, tutamıyorum. İç harcı da, hamuru da birbirinden güzel, lezzetli oldu. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bize atın. Birazdan tadımı da yapacağım. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.